Merhabalar, Çeyko'ya hoş geldiniz. Lütfen videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutmayın. Daha çok ihtiyacı olan, öğrenmek isteyenlere ulaşabilmem için maalesef bu gerekiyor. Instagram'dan da takip ederseniz beni çok mutlu olurum. Bu hafta Beyoğlu taşlarıyla çok da zarif bir şey yapacağız. Beyoğlu sıra taşlarına ihtiyacımız var. Yaklaşık herhalde 1 metre kadar yeter diye düşünüyorum. Şöyle benimkiler janjanlı ama janjanlı da olmasına gerek yok. Kasalı kristallerimiz var. Arkalarında kasaları var. Bu şekilde. 2 tane de telimiz var. Biri 0.60 milim. Diğeri de 40 milim. 2 tane tele ihtiyacımız olacak. Çünkü bu sıra taşları ben daha düzgün dursun diye 0.60 milimden iskeletler hazırlayarak yaptım. Taça da ihtiyacımız yok. Yine taçı da 0.60 milimle hazırlayacağız. Beyoğlu taşıyla beraber olduklarında gayet düzgün duruyorlar çünkü. İşte malzemelerimiz böyle. 0.60 milimimizde bu. Bundan 4 tane hazırlayacağım. Onun görüntüsü de bakın şu şekilde olacak. Beyoğlu taşını bunun üstüne monte edeceğiz. Ve gayet masif, hani bozulmayan, hem şekil verilebilen hem de gayet iyi duran bir şey hazırlayacağız. Ölçümüz, yani şunu şöyle kullandım ben. İşte 15 santim kadar bir uzunluğu var ama hani 10-12 santim kadar taş ekleyeceğim üstüne. Buraları montaj için lazım biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Gayet kolay. Telimizi alıyoruz. Şöyle yaklaşık 15-18 santim gibi aldım. Hepsini aynı boyuta getireceğim. Şurada küçük bir, gerekirse şurada küçük bir yuvarlak oluşturacağım öncelikle. Çünkü türbanda da kullanabilsin istiyorum. Sonra çeviriyorum. Bildiğiniz her zaman çevirdiğim gibi. Yalnız biraz daha kalın bir tel olduğu için daha zor çevriliyor. O kadar. İkisi birleştiğinde yaklaşık 1.20 gibi, milim gibi bir kalınlığa ulaşıyor ve gayet de sert ve kullanışlı oluyor. Bu şekilde bütün uzunluğa ulaşana kadar çeviriyorum. Dediğim gibi 4 tane bu parçadan hazırlıyorsunuz öncelikle. Sonra da bir taç uzunluğunu kullanabilirsiniz rahatlıkla. Bu uzunluktan biraz daha 4-5 santim mesafe vereceğim. Böyle de vereceğim. Yine taç boyutunda başında yine bir yuvarlak bırakarak kıvıracağım. Bir taç elde etmeyi planlıyorum böylece. Yani istiyorum ki hem saça hem de türbanın üstüne kullanılabilsin ve şekil verilebilsin. Taç o kadar iyi durmuyor türbanın üstünde. Çünkü böyle daha kabarık saçlar falan yapıldığında taç şekilsiz durabiliyor. Onun için hareket edebilen bir. Bunu da taç boyutuna gelinceye kadar kıvırıyorum. İşte
Taç uzunluğuna kadar kıvırdım ben bunu. Şimdi buraya bir küçük yuvarlak yapacağım. Ve diğer teli de şöyle hafifçe sarıp alacağım. Evet. Ana taçında şöyle yukarı alayım. Hazır. 4 tane parçamda bunları şimdi hazırlayacağız. Hepsini birleştireceğiz. 0,40 milim telimi alıyorum. Kristalimi de alıyorum. 4 tane deliği var. Çaprazlama geçireceğim. Şimdi kristalimi alıyorum. Şuradan çapraz geçiriyorum. 4 deliği var biliyorsunuz. Çapraz geçiriyorum. Üstten alıyorum. Ve buradaki delikten de çapraz karşı tarafa geçiriyorum. Bu şekilde. Bakın şöyle. Aldım. Şimdi hazırladığım bunu da alıyorum. Bu şekilde oturtuyorum. Gerekirse kullanabilmek için bakın şöyle hafif bir boşluk bırakıyorum. Gerekirse oradan toplu iğne ya da firkete ile müdahale edilebilsin diye. Bu teli aşağıya doğru uzatıyorum. Bir tur şöyle döndürüyorum ki kımıldamasın. Şimdi bu boyalı şeridini alıyorum. Bakın hiç kesmedim. Aşağıya bitince kesiyorum bunları. Tam bittiği yere oturtuyorum. Tırnağımla tutuyorum ve artık şu teli keseyim. Çekim yaparken zor oluyor ama normalde koparmıyorum ben teli. Dikeyde çeviriyorum. Ama çekim yaparken yataydayız hep. Evet, çeviriyoruz. İlk kristali 2 kere buraya bağladık. Arkadan bir sonraki kristale gidiyorum. Onu da 2 kere döndürüyorum. Bir sonraki kristaldeyim. Bu iki kristal arasında 2 kere telimi döndürüyorum. Bakın böyle gayet de şey duruyor, rahat duruyor. Bir sıkıntı yok. Aşağıya kadar bunları birleştirmeye devam ediyorum. Kristalleri. Çok zarif bir model oluyor. Oldukça da kolay. Fazla da bir malzemesi yok aslına bakarsanız.
Biraz indireyim, daha rahat mı görürsünüz? Bunu aşağıya kadar böyle devam ediyoruz. Ve son kristalimi de birleştiriyorum. Bakın bunları saymanız gerekli. Hepsinde ben 18 tane kristal kullandım. 18 tane kristali tene bağladım. Sayarsanız hepsi aynı uzunlukta olsun istiyorum ben. Ama başka da bir tasarımda da kullanabilirsiniz. Onun için sayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 kristal kullandım ben. 19'uncudan itibaren kesip alacağım kristalleri. Bu parçam da hazır. Fazla teli de buradan alıyorum. Dört tanesini de bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi bu dörtlüleri hazırladım. Şunları ikili olarak şöyle kullanmak istiyorum ben. 2 tane bu tarafa ve 2 tane bu tarafa şeklinde. Bak gözükmüyor. Biraz yukarı alayım. Şöyle ve ortada yine bu kısım şeyle kaplanacak. Sıra Beyoğlu taşlarıyla. Şöyle yapacağım. İkisini yan yana getiriyorum. Taşları birbirine tam getiriyorum. Ve diğer telin diğer tarafıyla en az 2-3 sıra taşı da birbirine bağlıyorum. Buradaki teli alıyorum artık. Evet, şudur. Yani ikisini bir yere kadar beraber getirdim. Şimdi şurada hafifçe 2 santim kadar boşluk bırakacağım. Buraya gene şu kasalı taşlarla bir çiçek oturtacağım. Ya da başka bir şey. Bunu buraya alttaki teller gözükmeyecek şekilde bağlıyorum. Ve buradaki telleri artık alıyorum. Ve tellerin üstünde iyice kapatıyorum. Görüntümüz bu. Bu iki tanesini ekledik. Bu teli de buradan alıyorum. Yine aynısını diğer taraf için yapacağım. Taşları birbirine getiriyorum, yaklaştırıyorum. Hizalıyorum daha doğrusu. Ve bunları burada
teli sararak birleştiriyorum. Telin başlangıç kısmında alıyorum. 3 sıra kadar, diğerinde öyle yaptım. Bunda da aynısını yapayım. Kristali birbirine bağlıyorum. Ve bu teli de buradan alıyorum. Bunlar da hazır. Bunları nasıl şekil verirsiniz sonra karar verirsiniz. Bunu da bakın, taç telim arada kalacak şekilde bunu da buraya iyice yaklaştırıyorum ve bu parçayı da diğeri gibi aynı birleştiriyorum. Burada biraz sıkın iyice. Bu telleri şuradan alacağım. Ve teller tamamen kapanana kadar sarıyorum bunları. Evet, bunlar hazır. Bakın, bunları dilediğiniz gibi sonra şekillendirebilirsiniz. Şöyle mesela. Şimdi ayıracağım ki burada taç kısmına da artık şöyle tutuyorum. Burası biraz sıkıntılı ama başlangıcını göstereyim. Gerisini ben tamamlayacağım. Çünkü burada telleri döndürdükçe kameraya çarpıyor. İlk kristali tam bittiği yere uzun şeritlerin, şu teli biraz keseyim ki daha rahat çekebilelim. Oturtuyorum. Buralar karıştığı için burada bunu dikeyde yapın. Yatayda yapması çok zor oluyor. Evet, ilk kristali birleştirdim. Şimdi parmağımı çekeceğim, göreceksiniz. Arkadan ikinci kristali diğer parçalara yaptığımız gibi birleştireceğiz. Aslında taş da bu kadar basit. Ama güzel ve zarif duruyor. Yapılmasını çok istediğiniz modellerden biriydi bu. Onun için hazırladım. Bunların tabi hazır olanları var. Dökümle yapılmış. Dedim yani aynısını yapamayız. Döküm tezgahı falan lazım ona. Ama benzerini yaparız. İşte benzeri de bu şekilde oluyor. Evet, bakın böyle. Görüyorsunuz. Bu şekilde bunu böyle devam ediyoruz birleştirmeye ta ki bitene kadar. Dediğim gibi buraya şu baştaki kristallerden çiçek de yapabilirsiniz. Direkt böyle de bırakabilirsiniz. Tamamen kapatabilirsiniz de bir tane en azından koyabilirsiniz buraya. Her iki tarafa da güzel olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bitmiş halinin fotoğrafını yine Instagram'da ve YouTube'da paylaşıyorum. Tam layer fotoğrafı olarak görürsünüz.
Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.